Merhaba değerli izleyicilerim. Yeni bir Kur'an Işığında programıyla karşınızdayım. Bu çalışmamızda Kur'an ve uzay, Rahman suresi 33. ayette uzaya çıkma ile ilgili bir mesaj, bir işaret mi var? Durum değerlendirmesi, bir zihni çalışma sunacağım sizlere. Kur'an'da uzaya gitmekle ilgili bir emir var mı? Uzaya çıkmayla ilgili yasak var mı? Yerlerin ve göklerin bucakları, sınırları aşılabilir mi? Kur'an'da uzaya çıkmayla ilgili bir yasak yoksa, çıkılacaksa nasıl çıkılabilir? Allah'ın izni olmadan çıkamazsınız. Ne anlama gelmektedir? Rahman suresinin 33. ayetinin mesajı ne anlama gelmektedir? Burada sultan kelimesi geçmektedir. Sultan ne anlama gelmektedir? Gibi kavramlar ve konuları işleyeceğim. Evet, bir anekdotla başlamak istiyorum. Yıl 1969, işte yaz ayları, Temmuz gibi. Akşam 7 TRT ajansında bir haber. Amerikalı astronot Ay'a ayak bastı diye bir haber. Ay'a çıkılırdı, çıkılmazdı, tartışmalar başlamıştı. O zaman tam 12 yaşındaydım. Hafızlığa başlamıştım. Aynur'dur, çıkılmaz diyenler olduğu gibi niye çıkılmasın? Allah onları süs olsun diye mi yarattı diyenler de vardı. Tabii ki o günkü ortamda pek mana veremiyorduk. Dolayısıyla da sorduğumuz insanlardan da doyurucu bir cevap alamıyorduk. Daha sonraları Erzurum Caferiye Medresesi'nde okurken bir hocama danışmıştım. Hocam dedi ki, yani Kur'an'da Ay'a çıkılacağına dair kesin bir emir yoktur. Yani uzaya veya uzayın boşluğuna, gezegenlere gitmeyle ilgili kesin bir emir yoktur. Ama yasaklama da yoktur. Yani bu ne demektir? Yani çıkmak istiyorsanız, gitmek istiyorsanız arzın ve göklerin sınırlarını, bucaklarını, katmanlarını, tabakalarını aşmak istiyorsanız, gitmek istiyorsanız bir gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz olmalı. Yani teknoloji. O da maalesef bizde bu teknoloji yok demişti hocamız. Ve gerçekten de doyurucu bir bilgi vermişti bana. O yaşlarda bu bilgiye sahip olmuştum. Dolayısıyla da ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. Şimdi Rahman suresi ayetin 33. ayete geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'aşarel cinni vel insi in isteda'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardı fenfuzu la tenfuzuna illa bis sultan. Sadakallahul azim. Rabbimiz diyor ki, ey cin ve insan topluluğu, yani ey görünen ve görünmeyen varlıklar, göklerin ve yerlerin çaplarından, kuturlarından, yahut cidarlarından, yahut boyutlarından, ufuklarından geçip gidebilirseniz geçin, gidin. Ama elinizde bir güç olmadan geçip gidemezsiniz. Burada bu güçten maksat, yani sultan kelimesi geçiyor ki terminolojik olarak ve kök anlamı itibariyle güç demek, kuvvet demek, kudret demek, hesap kitap demektir. Hani sultanlara, ülkeleri yöneten insanlara sultan denmişti. Neden sultan deniliyor? Çünkü bir hesabı kitabı olması lazım. Çeşitli etnisite gruplar vardır, inanç yapılar vardır vesaire vesaire. Coğrafya geniştir. O geniş coğrafyalarda insanları yönetebilmek, idare etmek için ne lazımdır? Bir bilgi lazımdır. Bilgi olmadan olmaz. Burada da Allah'ın izni muradı nedir diye sorguladığımızda evvela burada yevmi mahşerde görünen varlıklar, insanlar ve cinler hesap vermekten kaçınacaklar. Dolayısıyla da Allahu Teala diyor ki o insanlar ve cinler hesap vermeden çekinirler ve kaçmak isterler. Kaçabilirseniz kaçın. Nereye gideceksiniz? Benim iznim ve gücüm olmadan siz bir yere gidemezsiniz
deniliyor. Dolayısıyla bu ayetin asıl iniş sebebi, nüzül sebebi nedir? İşte kıyametteki o bir sahneyi anlatıyor. Yani suçluların Allah'ın huzurundan ve hesap vermekten kaçmalarını anlatan. Çünkü ayetin siyak ve sibakına baktığımızda, önden ve arkadan gelen ayetlere baktığımızda nüzül olarak, yani iniş sebebi bu oluyor. Fakat bu ayetlerin bir de işari anlamları da vardır. Yani mecazdır. Bu hakiki bir mana değildir, mecazdır. Mecaz olduğu için de farklı anlamlara, farklı yorumlara da gelebilir demektir ki, yani ey insanlar, sizler yeryüzünün derinliklerine ve semanın da derinliklerine, yani yıldızlara, gezegenlere, galaksilere gitmek istiyorsanız gidin. Lakin oraya gidebilmek için önce bilgi lazım. Yani sema ile ilgili, ayla, güneşle, yıldızla, diğer gezegenlerle ilgili bir bilginiz olması lazım. Bu bilginin olabilmesi için de çalışmak lazım, değil mi? O konuda bir çalışma yapmanız lazım. İlim adamlarının bu konuda ciddi çalışmalar ve araştırmalar yapması lazım. Tamam, bu bilgiye sahip olduktan sonra da artık uzayla ilgili bilgiye sahip olduk. O zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman da o uzaya gidebilecek bir araç yapmamız gerekir. Yani bir teknoloji üretmemiz lazım. Mesela düşünün ki bugünkü işte şehirden şehire yahut devletten devlete, ülkelerden ülkelere giderken uçaklar kullanılıyor, helikopterler kullanılıyor. Bu uçaklarından uzaya çıkılabilir mi? Ay'a gidilebilir mi? Mümkün değildir. Çünkü bu uçaklar dünya atmosferine dayanıklı alaşımlardan oluşmuş ve onun içindeki teknoloji yapı da bu dünya atmosferine kaldırabilecek bir kapasitededir. Dolayısıyla da dünyanın atmosferleri vardır ki biraz sonra söyleyeceğiz. O atmosferin tabakalarını, katmanlarını, boyutlarını aştığınız zaman mesela 50, eksi 50, eksi 60, eksi 100 dereceye varan soğuklar olacaktır. İşte ona da dayanıklı bir alaşım olması lazım. Tabii ona uygun bir yakıt olması, bir enerji olması gerekir ki bütün bunların hepsi bilimsel çalışmalara işaret etmektedir. Bu arada şunu da vurgulamak isterim ki Kur'an-ı Kerim'de uzayla ilgili, gezegenlerle ilgili, yıldızlarla ilgili birçok ayet vardır. Rabbimiz bu ayetleri bize işte öyle olsun diye söylemiş, bildirmiş değildir. Mutlaka bunların üzerinde bilimsel çalışmalar, araştırmalar yapmamıza da işaret etmektedir. İşte bu Rahman suresi 33. ayette de bir işari anlam, yani bir işaret var anlamına, sonucuna varmış oluyoruz. Evet, şimdi sultan kelimesinin de açıklamasını yaptık. Demek güç, kuvvet, kudret demektir. Hesap kitap. Bir matematiksel hesap yapacaksınız. İşte ayın dünyaya uzaklığını veya dünyanın Mars'a uzaklığını, Merih'e uzaklığını, Merkür'e uzaklığını, Jüpiter'e uzaklığını, mesafelerini ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Onun için de bir çalışmalar yapmak gerekir. Mesafeyi bileceksiniz ki ona göre bir araç üretesiniz, yani bir teknoloji, ve o teknolojiyi de donanımlı hale getireceksiniz ve oraya kadar ulaşıp gidip gelebilecek de bir yakıtının, bir enerjinin olması gerekir. Bütün bunlar bakın hepsi bilimsel çalışmalara işaret etmektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce inmiş. Rahman suresi ayeti ve diğer sema ile ilgili, ay ile ilgili, güneş ve gezegenlerle ilgili ayetlerde 1400 yıl önce inmiş. İlk İslam alimleri bilimin temellerini atmışlar ve fakat 12. asırdan sonra artık Müslümanlar, Müslüman ümmet yan gelip yatmış, teknoloji üretmemiş veya üretmiş olduğu bilgileri de sistematize edememiş, yani kurumsal hale getirememiş. Maalesef bugün bu teknolojik bilgiye ve güce Batılılar sahip olmuş veya başka milletler. Keşke biz sahip olsaydık diye kendi kendimize hayıflanıyoruz. İnşallah temennimiz olur ki Müslümanlar yeniden
yaşayan Kur'an'a dönüş yaparlar ve oradan bir takım hükümler çıkararak bir güç, teknolojik bir güç, bilimsel bir güç ve blok oluştururlar da dolayısıyla da efendim insanların merakını çeken, cezbeden işte gezegenlere, yıldızlara da gidilmiş olur. Tabii ki Ay'a, yıldıza, güneşlere gitmek için efendim ne gerekiyor? Onun teknoloji ve bilgi gerekiyor. Tabii ki oraya da çıkmak mecburiyeti yoktur. Ancak bir güçtür. Bakın dünyada güç savaşları vardır. Bu güç savaşlar neyle oluyor? Teknolojiyle oluyor, bilgiyle oluyor, bilimle oluyor. Onun için Müslümanlar yeniden tekrar bir diliş içerisinde bu bilgiye ve teknolojiye ulaşmalar gerekir. Evet, ey cin ve insan toplulukları, haydi gücünüz yeterse göklerin ve yerin çevre bucaklarından ve sınırlarından çıkarak geçip gidin diyor. Bunu ancak üstün bir güç ve kudretle, yani büyük bir servetle, elde edilen yüksek bir teknolojiyle başarabilirsiniz. Demek ki üstün bir servet olacak. Bu ne demektir? Bugünkü manada kapital, para, yani altyapı, sanayi, uzay sanayi, elektronik sanayi vesaire. Yani bu altyapıya Müslümanların sahip olması gerekir. Ve aynı zamanda yüksek bir teknolojiye ulaşabilirseniz aşın gidin. Yoksa öyle kolaylıkla engelleri, mesafeleri aşıp uzaydaki duraklara ulaşamazsınız demek istiyor Rabbim, Allahu alem. En iyisini Allah bilir. Ben işari olarak bir işaret, yani işari tefsir vardır. Bir mana olarak, bir yorum olarak çıkardım. Bu yorum da tamamen beni ilgilendirir. Yani kimseyi bağlayıcı değildir. Kur'an-ı Kerim'e de kendi fikrimi, düşüncemi empoze etme düşüncesinde değilim. Haşa. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Zihni bir çalışma yapıyorum. Evet. Kıymetli izleyiciler, Kur'an'a göre gökler de dünyanın dengi olarak yaratıldığından, ki Talak suresinde 65. surenin 12. ayetinde geçer, dünyaya benzer şekildedir. Buna göre ayette anlatılan 7 kat göğün çaplarından ya da göğün dengi olan yer kürenin 7 katının çaplarından geçerek onu bir uçaktan veya bir uçtan bir uca kat etmek olmalıdır. Bu ayet gerekli şartlar sağlanırsa öyle bir gücün elde edilebileceğini de bize işaret ediyor, gösteriyor. Yani bir ilham veriyor bize. Bir ilham veriyor. Demek ki o göğün katlarını, atmosfer, biraz sonra söyleyeceğimiz o atmosfer tabakalarını geçerken ona geçebilecek bir güç ve aynı zamanda bir altyapı, yani elektronik bir sanayi yahut da teknolojik bir güç elde edilirse oralara gidilebileceğini de gösteriyor. Evet, aynı zamanda ayet uzaya çıkılamaz, aya gidilemez, yeryüzünün sınırları aşılamaz, ay bir nurdur, çıkanlar çarpılır şeklinde anlayanlar ve doğrusu açıklandığında bu şekilde anlamakta ısrar edenler, ister Müslüman, ister ateist, isterse başka bir dine mensup olsun, dar zihinli ve anlayışlı insanlar olmalıdırlar. Zira burada bize çok ufuklar açılıyor. Sadece ben Rahman suresi 33'ü aldım ama Kur'an'da birçok ayetler vardır. Dolayısıyla da bize bir zihni altyapı oluşturarak sonra onu bilgiye doğru götürüp hikmete ulaştırıp oradan da bir teknoloji oluşturmaya yönelik bizi sevk ediyor, bir yönetiyor, yönlendiriyor aslında. Gerçekten anlamak isteyen, bu konuda zihni karışmış birisine ayette uzaya çıkılmayacağını söylenmiyor. Ancak ekstra bir güçle çıkılabileceği söylenmiş oluyor. O ekstra güç de nedir? Roket gücüdür. Yani aşağıdan yukarıya doğru onu uzaklaştırabilecek bir roket gücü. Yani uzay mekiği gücüdür. Bakın demek ki ne anlamlar çıkıyor. Evet,
aşağıdan yukarıya fırlatabileceğiniz bir güç. Buna roket gücü deniliyor. İşte bu bir teknolojidir. Uzay mekiği gücüdür ki bu da bir teknolojidir. Evet, gibi açıklamalı yapılabilir. Bu da yanlış değil. Eksik bir yorum olacaktır. Ancak kafa karışıklığına neden olan pürüzün giderilmesi adına kullanılabilir bir argümandır. Yani burada insanlar kendileri itiraz edebilirler. Yok çıkılmaz, ay nurdur, işte çarpar falan, bunlar hepsi bu konu üzerinde böyle fuzuli, lüzumsuz tartışmalar girmeye gerek yok. Tabii ki Ay'a veya uzaya gidileceği meselesi, fikri düşüncesi bir inanış, bir akide, bir iman meselesi değildir. Dolayısıyla tartışılmasına da gerek yoktur. Bu sadece nedir? Bu elbette ki insanın fikriyatında ve aynı zamanda zihin dünyasında gelişmesi gereken, oluşması gereken bir fikirdir ve bir düşüncedir. Bu düşünce de yersiz ve yanlış da değildir, doğru bir düşüncedir. Dolayısıyla da insanların kafa karışıklığını giderme anlamında bunları söylüyorum ben. Çünkü hakikaten ayette uzaya hiçbir şekilde çıkılmayacağı söylenmemektedir. Eğer illa meseleyi uzaya çıkmak, Ay'a gitmek seviyesine getirmek ve öyle anlamak isteyenler varsa, bu durumda öyle olsa bile yine uzaya çıkılmayacağı söylenmemekte. Ekstra bir güç ile ancak çıkılabileceği söylenmektedir. O ekstra güç neydi? Roket gücüydü ve aynı zamanda bir mekik olması lazım. Olay bu. Dolayısıyla da o ekstra güç ile ancak, yani roket ve aşağıdan yukarıya doğru bir roket gücü ve aynı zamanda bir mekik de olması lazım. Bu söylenmek istenmektedir. Denilebilir ki bu açıklama ayeti bağlamından koparmak değil, muhatabın yanlış anlayışını da düzeltmek için söylüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet, mesela Zariyat suresi 51'e Taksim 47'de Bismillahirrahmanirrahim. Ve semâe beneynâhe bi'idin ve innâ lemûsivûn. Ve innâ lemûsivûn. Göğü kudretimizle bina ettik. Biz eksik, kesinlikle geniş imkanlara sahibiz. Bu ayette de bilimsel araştırmaları işaret etmiyor mu kıymetli kardeşlerim? Yani Müslümanları inanan, Kur'an'a inanan insanları ne yapıyor? İlime, bilime ne yapıyor? Teşvik ediyor. Göklerin ve semanın, göğün sürekli evrenin genişlemesi, bir teknolojik, elektronik güce sahip oluruz. Kendi uçağımızı, kendi füzemizi, kendi roketimizi ve kendi elektronik sanayimizi inşallah kurmuş oluruz. Böyle ümit ediyoruz. Ümit varız. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bir başkaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın kıymetli kardeşlerim.